Merhaba. Hepiniz İDEKET Statik ve Çelik Tasarım, Betonarme ve Bina üzerine farklı çelik çatı tiplerinin modellenmesi ve tasarımı adlı webinara hoş geldiniz. Ben Nurgül Kaya Şule. Bugün geçtiğimiz hafta İDEKET Mimari ile gerçekleştirilen çatı eğitiminin, çatı modelleme eğitiminin üzerine ben statik tasarım tarafında çelik çatı modelleme tiplerinden ve bu elemanların tasarımı için gerekli kontrollerden bahsediyor olacağım. Dilerseniz içeriye beraber bakalım önce. Bugün öncelikli olarak kutu boru profiller kullanılarak çelik çatı ve birleşimlerinin modellenmesinden bahsedeceğim. Mimari eğitim sürecinde kullandığımız proje üzerinden. Ardından farklı kırma çatı tipleriyle alakalı modelleme ve burada taşıyıcı sistemin ana hatlarının yerleşimi ve bunlarla ilgili ipuçlarından bahsedeceğim. Sonrasında yine kırma çatılarla alakalı ve mansardı çatılarla alakalı birkaç farklı örnek göstermeyi hedefliyorum. En son kısımda ise moment aktaran çevreden oluşan bir tonoz çelik çatı modelleyeceğiz ve tasarım raporlarını beraber inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere portal üzerinden internet aracılığıyla teknik servis hizmetimizin yanı sıra telefon ile de teknik servis hizmetimiz mevcut. Bugün dahil olduğunuz eğitim gibi ücretsiz eğitim ve webinarlarımız var ve sonrasında bu webinarların kayıtlarına yine ücretsiz bir şekilde YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda online kapsamlı bir yardım menüsü ve kullanım kılavuzu ve forum sitemizde de hem bizlerin hem de meslektaşlarımızın sorularınıza yanıt verme ve bu şekilde karşılıklı interaktif bir şekilde farklı projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunma şansımız var. Hemen aşağıda Bilgi Bankası ve eğitim videolarının linklerini görmektesiniz. Bilgi Bankası üzerinde modellemeden analiz tasarıma, raporların kontrolüne kadar pek çok farklı detaya ulaşabilirsiniz. Burada statik anlamda da yapı tasarımında karşılaştığınız problemler ve bu problemlerin çözümleriyle alakalı farklı ipuçlarına da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelin dilerseniz bir tane örnek proje üzerinden başlayalım. Öncelikle ilk projemizle başlayalım. İlk projemiz daha önce de belirttiğim gibi geçtiğimiz hafta mimari eğitim sırasında kullanılmış 8 katlı betonarme bir proje. Bu aynı zamanda bizim farklı zamanlarda da kullandığımız bir eğitim projemiz. Betonarme tarafının aslında tasarımları, statik tasarımları 2007 yönetmeliği ile deprem yönetmeliği ile yapılmıştı zamanında. Şimdi tekrar tabii bir kontrol etmekte fayda var. Çünkü 2018'de değiştireceğiz. Bazı yetersizlikler bu nedenle görebilirsiniz. Ama bugünkü hani hedef noktamız çelik çatı modelleme olduğu için farklı detaylardan bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle eee, çatı objesinden burada kısaca bir bahsedeceğim ve eğimden bahsedeceğim ama bu binanın taşıyıcı sisteminde şöyle bir inceleyelim. Planda da görüyorsunuz her iki doğrultuda da düzenli ve çoklu yani hiperstatik bir bağlanma derecesine sahip. Çekirdekte perdeden oluşan diğer taraflarda betonarme kolonlar ve kirişlerle devam ettirilen bir kirişli döşemeli sisteme sahibiz. Burada bazı çıkma konsol kısımlar mevcut. Ben bugün çatı olarak gireceğim kısımda öncelikle şunu gerçekleştireceğim. Tam bir çatı kapatmayacağız aslında üst katta çekirdek bölümdeki perde ve onun dışındaki ikişer aksıda güven tutmaya, yapının modelinde tutmaya devam ediyoruz. Aslında bir teras çelikle kapatma işlemini uygulayacağım. Yani, çatı katında bir ekstra kullanım alanı yaratacağız özetiyle. Bu aslında şimdi öncelikle çok kısa bir şekilde eğimi doğru yakalayabilmek adına çatı obje komutundan bahsedeceğim. Sonrasında biz klasik çelik tasarımda kullandığımız çelik kolon, kiriş, çapraz, aşık gibi elemanlarla devam edeceğiz. Öncelikle obje satırına geldim üst araç çubuğunda. Burada çatı, çatı boşluğu, çatı yüzeyi gibi farklı komutlar var. Zaten bu grup çatı başlığı altında toplanmış durumda. Mertek, aşık, çatı pervazı gibi. Ben bugün detay detay çatı komutunun alt bölümlerinden de bahsetmeyeceğim. Mimari eğitimde anlatılan bölüm statikte de aynı olanaklarla mevcut olduğu için gerekli
modellemede kullanmamız gereken bir durum olduğunda yine o eğitimden de faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da kısaca hatırlatmak istiyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için bugün çelik tasarımla alakalı detay konulara giremeyeceğim. Çelik tasarım eğitimi bölüm 2 YouTube kanalımızda halihazırda mevcut. Orada eleman kontrolleri, deprem yönetmeliği kontrolleri ve bunların raporlarıyla ilgili detaylardan bahsediyoruz. Bugün üzerinden kısaca geçeceğim. Hani, çünkü özellikle çatı tarafı için kritik olan aslında taşıyıcı sistemin e, tasarım tespiti diyelim daha doğrusu, çünkü mimariye çok bağlı ve tipten tipe değişeceği ve özellikle kırma çatılarda geometrik olarak da çeşitli zorlukları olduğu için doğru bir şekilde çelik elemanların yerleştirilmesi hedefimiz olacak. Çelik elemanlar yerleştikten sonra analiz ve tasarım tarafına geldiğimizde analiz ayarlarından bahsedeceğim. Tasarım ayarlarından da kısaca bahsedeceğim ve üzerinden bir genel kontrollerini yapacağız. Ama hani bir yetersizlik yaşandığında olası çözümlerle alakalı bugün kapsamlı bir içerik detayına bakamayacağız. Birkaç öneride tabii ki bulunacağım. Şimdi öncelikle çatı komutuna geldim, konumuza dönecek olursak. Bu projede mimardan gelen çatı eğimi 24,1'di. Buradan araç çubuğunda görüyorsunuz iki tane yüzer menümüz var ve burada yazabildiğimiz ölçüler var. İlki çatı eğimi 24,1'de. İkincisi saçak mesafesi ya da offset uzunluğu olarak görünüyor şu an burada. Onu sıfır olarak gireceğim. Ben sonra hedefim kapalı bir alan oluştur. Onu sağladığımda objenin otomatik olarak oluştuğunu göreceğiz. Potunun biraz aşağıya alacağım. Rengini değiştireceğim. Üzerine çift tıkladığım zaman ayarları gelecek. 300 santimetre olarak kot ayarla onu 200'e indirdim. Ben burada sadece eğimi kontrol etmek için kullandığımdan kalanını sıfıra indireceğim ki böylece çatı üzerindeki düğüm noktalarını yakalamak için kullanacağız aslında biz bu komutu. Onu yaparken ikinci bir kalınlıktan dolayı ikinci bir düğüm noktası yakalamayayım diye sıfır olarak indirdim. Hemen sağ tarafta çatı saçağının tiplerini görüyorsunuz. Üç tipten birini tercih edebilirsiniz. Saçak çıkıntısı sıfır olarak ayarla. Dokulara geldiğinde aslında bu perspektif ekranda nasıl göründüğüne ilgilendirir. Ee, Alttaki yapıyı görebilmek için ben renkli cam olarak değiştirdim. Renkler ve çizgi tiplerini de şu şekilde açabiliriz. Farklı alt objeler için çizgi ve renk seçiminde bulunabiliyorsunuz. Renkler normalde otomatik ayarlı geliyor. Bildiğiniz gibi İDECAT'te renkler aynı zamanda kalem kalınlığını temsil ediyor. Tamam dedim. Şimdi ben üstteki betonarme kısmı koruyacaktım hatırlarsanız. Bu nedenle çatı tam bu eğimde olmayacak. Çatı boşluğu komutuyla da ikinci bir kapalı alan yaratarak bu şekilde şimdi perspektifi de büyütelim. Olası yapımı hani şey yapmaya çalıştım. Baktığımız zaman çatı eğimine uygun yerleşim görünüyor. Ben şimdi bunu kaldıracağım ve genel modellemeden hani bahsedeceğim. Şimdi bir alt katın planına özellikle geldim. Kolon, burada doğrudan kolon kiriş, beton ve kolon kiriş yerleşim döşemeyle beraber görüyoruz. O nedenle bu hattan bir üst kat için yerleştirmemiz gereken yerleri bulmamız da bizim için oldukça kolay ve bir takım ön hazırlıklar gerekiyor. Hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle taşıyıcı sistem seçerken zaten her iki yönde de hem X hem Y doğrultusunda hiperstatik bağlı düzenli bir sisteme sahip. Ben de aynı çelik içinde aynısını kullanmayı hedefliyorum. Açıklık olarak tabii ki hani, optimal bir yerde tutabilmek adına 4-6 metre gibi çelikte rahat bir şekilde bu açıklıkları da geçebileceğimiz için ona göre bir yerleşim uygulamak ana hedefindeyim. Tabii burada kritik olan deprem yönetmeliği açısından da herhangi bir süreksizliğe sebep vermemek adına mimariyle de uyumlu hareket edecek şekilde tabii ki e, betonarme, kolon ve perdenin
düğüm noktalarına da denk getirerek girişini gerçekleştirmek. Zorunlu durumlarda betonarme kirişlerin üzerine denk gelebilir. Konsol kirişler değil, ancak iki tarafından da bağlı kirişlerin üzerine denk getirebiliriz ki modelde bir tane örnek buna görüyorsunuz. Zorunlu durumlarda döşemelerin üzerine gelebilir. Burada döşemelerin üzerine olabildiğince az adette getirmek kritik, çünkü aslında bu aynı zamanda bir düşey süreksizliğe götürülüyor, ama farklı çatı tiplerinde buna zorunlu kalındığı da geometri oluşturabilmek adına oluyor. Bu nedenle dikkat edilecek husus, özellikle çelik çatı yaparken bu sadece tek katlık bir durum ve üzerindeki yüklerimizi belirliyken küçük döşemelerde açıklığı her iki ortada daha kısa olan döşemelerde daha doğrusu bunu yapmak ve olabildiğince kontrol olmak, az sayıda çelik olanın döşeme üzerine gelmesini sağlamak. Geldiği zaman da döşeme üzerinde de her iki yönde gezme kontrollerini gerçekleştirerek gerekli durumlarda ek donatı çelik kolunun oturduğu yerlere eklemek gerekir. Bunun için yer aracı diyafram çözümü yapmak mutlaka gerekiyor. Bu ilerleyen modellerde göstereceğim. Zaten hali hazırda. Şimdi hızlıca şundan bahsetmek istiyorum. Hazırlık demiştim ya. Betonarme modelleme ile çelik modellemenin bazı farklılıkları var. İşte örneğin burada kolonların, mesela betonarme kolonların düğüm noktasına bakacak olursak sol üst görünüyor. İşte kolonların, perdelerin, kirişlerin böyle sağ sol olduğu aksa göre üst alt gibi yerleşimleri mümkünken çelik tarafında biz kolonları simetrik, deprem yönetmenine göre de simetrik bir birleşim oluşturabilmek adına ortadan giriyor. Çelik kolonları orta orta, çelik girişleri de orta üst şeklinde çoğunlukla gireriz. Özel bir durum yok ise ki birleşim için tersinleri olan deprem yüklerini taşıyabilmesi adına birleşiminde simetrik bir tasarım yapabilelim. Bu nedenle beton ve modelin üzerine çelik gireceğimiz zaman ön bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Ben bu modelde o hazırlığı yaptım. Onun ne olduğunu şöyle anlatmak istiyorum. Çizimlerde sürekli çizgi komutuna geldim. Şimdi burada bu kolon mesela 30-60'lık bir kolon. Orta noktası için işte sürekli çizgiye girdim. Düğüm noktasından başladım. 15 yazdım. Geldim işaretli ikinci taraf 30'luk, zaten daha önce işaretlediğim için hani görünüyor. 30 bu şekilde tüm simetri hani yaratacağım için dış hattı dolaşırken tüm kolonlara perde geliyorsa perdelere aynı aksa oturabilmesi için bu müdahalelerde bulunmam ne mutlaka gerekiyor ki doğru bir şekilde ilerleyebilirim. Şimdi ben bu hazırlığı zaten yaptım. Bir tane çelik kolonu girdikten sonra gerisini klonla hani komutuyla ilerletebiliriz. Örneğin bu kolon için köşedeydi. Hemen perspektif ekrandan da yerleşimi görüyorsunuz. Referans noktasını vererek hızlıca klonlama işlemini gerçekleştireceğim. Çelikte bilindiği gibi hem perspektif hem plan üzerinden aynı anda işlem yapılabiliyor. Şimdi çelik kolonları böylece girmiş oldum. Çelik kolonun özelliklerini detay detay burada girmeyeceğim. Modelleme ile ilgili kısım içinde daha önce çelik eleman modelleme, orada sanayi tipi bir yapı modelliyoruz tabii ki, ama mantığı hep aynıdır. Çelik kolonun özellikleri, çelik kirişin özellikleri ve nasıl modelleyeceğimiz gibi. Bir tanesini seçerek tabii ki sizin için tekrar hızlıca özetleyeyim. Çelik kolona girdiğim zaman genel ayarlar sekmesinde kesit bilgisi yer alır. Burada yüzer araç çubuğunda farklı kesitleri seçebilirsiniz ya da kesit yükleden kütüphaneye ulaşarak yine ben burada Avrupa kesitleri seçmişim ilk projeyi açarken. Avrupa kesitleri, arz tüm tabloları içi boş dikdörtgen, içi boş kare veya H kesit kullanabilirsiniz. Tamamına buradan ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda malzemesi var. Ben S235 olarak seçtim. Döndürme açısı 0.90, 270, 180 gibi düşünebilirsiniz. Veya özel bir açı girmek gerekiyorsa buradan girilebilir. Yükseklik, bu katın yüksekliği 220'de ayarlı şu anda. Potu 300 olarak girilmiş durumda. Bir üst kat için böyle bir giriş yapılı. Ortada yerleşimden kastımız
Buydu tam orta kolonların yerleşimi. Görünüm kısmı perspektif ekranını ilgilendirir. Eğrilik dediğimiz yatayda ve düşeyde belirli bir yarıçap ile eğri kolonlar ve kirişler modelleyebiliyoruz. Ben şimdi tabii ki düz bir sistem kullanacağım için bu bölümü pas geçiyorum. TBD 2018'de deprem yönetmeliği ile alakalı ilgili bölümler gereği düşey deprem etkilerinin tasarım spektrumu ile hesaplanması gereken durumlar için burada ayrı bir kutucuk var. Kullanıcının gelip ilgili kolonun kirişin içine girip bunun seçimini gerçekleştirmesi gerekir. Serbestlikler sekmesine geldiğimde birleşim girmezseniz eğer dikkate alınacak uç serbestliklerini tanımlamalısınız. Ben şu anda moment aktaran bir sistem çerçeve tipi belirledim. Bunun ile devam ediyorum. Tasarıma geldiğimde de yine hesapta kullanılan farklı parametreler. Bunların tamamı siz müdahale etmediğinizde otomatik olarak hesaplanır ve seçtiğiniz yönetmeliğe göre otomatik olarak hesaplanır ve tasarım ekranlarında yer alır ki birazdan da bakacağız. Dilerseniz tasarım ekranından kontrol edip herhangi bir detaya müdahale etmek isterseniz de bu sekmeden müdahale edebilirsiniz. Tamam dedim. Şimdi kirişleri modelleyelim dilerseniz. Önce dik yakalamayı seçeceğim ki çelik kolondan direkt betonarme düğüm noktalarını doğru bir şekilde yakalamayı hani hedefliyorum. Bu sefer kutu bir profil dikdörtgen olarak seçili. Çelik kirişin özellikleri hemen en sağdaki menü ayarlardan girdiğimde kesit, materyal ve yine yerleşim şekli bu sefer üst olarak yüklü. Kesit yükleden de kütüphaneye yine ulaşabiliyorsunuz. Yükler sekmesinde duvar yükü, hareketli yük kütüphaneden seçim yapabilir veya en altta yer alan kullanıcı tanımlı seçeneklerinden siz hesapladığınız yük değerini girebilirsiniz. Tamam dedim. Şimdi yine perspektif ve plan ortak çalışabiliyoruz demiştim ya. Bu şekilde hani, çelik kolun üst düğüm noktasını yakaladı. Dik seçmiştim referans olarak. E, Şimdi doğru kata geçmem lazım, pardon. Siliyorum, bir alt katta kaldığım için onu hatalı aldı. Hemen ilgili kata geçtim. Aynı işlemi burada tekrarlayacağım. Gördüğünüz gibi modellemeyi gerçekleştirdi. Mouse orta tuşuna basılı tutarsanız son komutu hatırlar. İşte tam 90 derece ilk seçtiğim noktadan olacak şekilde burayı bir referans olarak alır ve yerleştirir. Bu hattı yerleştirdik. Bir de şu bölüme dilerseniz bir bakalım. Tabii bunları teker teker girmek yerine ben sadece dik komutuyla bu tarz hani farklı geometrilerde nasıl düğüm noktasını yakalayabileceğinizi göstermek adına da bu işlemi yapıyorum. Klonla komutuyla da hızlıca giriş tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi burada şöyle çıkmalar var. Bu nedenle kolonu bir aks içeri çekip doğrudan betonarme kolon giriş hattına çektim. Dolayısıyla burada bir çelik girişte de bir konsol giriş olacak. Yine de klonla komutunu kullanarak referans noktası olarak betonarmeden betonarmeye aldım. Bu şekilde yerleşimi gerçekleştirdim. Şimdi dış aksların kirişlerini bu sefer modellemek istersem de yine kolonun düğüm noktasından düğüm noktasına geliyorum hızlıca. Bu şekilde atamayı yaptım. Bir sonraki kademem tutululuğu sağlayabilmek adına çatının bir stabilite göstermesi ve diyafram hareketi yapabilmesi adına diki kapattım, ortayı açtım. Bu kirişleri tam orta noktasından şimdi kaplamaları şöyle bir ve ışıkları da filtreleyeyim göstereyim. Tek çapraz komutuyla burada tutmuştum zaten. Onların devamlılığını sağlayacağım. Burada dediğim gibi hedefim hem bu kirişleri yanal doğrultuda tutmak, desteklemek, böylece tasarımda daha ekonomik bir tasarım gerçekleştirmek hem de çatının diyafram hareketi göstermesini sağlamak. Çelik sekmesine gittim. Çaprazın altında tek çelik çapraz komutu mevcut. Buna tıkladım. Kesit. Yine yüzey araç çubuğu veya kütüphaneden ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz kesite atayabilirsiniz. Bu sefer ben boru profil kullandım. Şimdi orta nokta seçmiştim ya. Biraz daha zoom yapayım. Şeyi farklılığını görüyorsunuz. Mouse imleci ortaya geldiği zaman böyle pembe dik bir renkte
Pembe üzeri dik iki tane çizgi olarak gösteriyor. Bunları kullanarak hızlıca modellemeyi gerçekleştireceğim. Bu şekilde tek çaprazda ilk kaylajı da sağladım. Sonraki kademede şu iki tane geniş açıklıkta en azından böyle yatay çapraz kullanarak stabiliteye biraz daha destek olmak yapının simetriğinde yer alan elemanlarda olduğu gibi. Bunun için de birbirine paralel iki kirişi seçtim. Çıkan sekmede çapraz sayısını verin diyor. 2 olarak seçtim. Tamam dedim. Mouse orta tuşuna basıp son komuta tekrar girdim. Aynı işlemi tekrarladım. Bu şekilde. Burada 3 aksı kullanabiliriz bu arada. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Dediğim gibi buradaki amaç çatıda stabiliteyi sağlamak. Bir yandan da hani çelik kolonların betonarmeye bağlantısından da birazdan bahsedeceğim. Aşık sekmesine geldim. Aşıklar için köşelerdeki formları kullandım. Yine kutu, profil, yerleşimde sayı bazlı ve bağımsız. Çünkü iki tane açılı, her iki de ortada açılı giriş olan kirişik seçtiğim için herhangi bir parçaya dik yer demek yerine bağımsız deyip çakışmaları önlemek adına da bir offset mesafesi girdim. Sayı bazlı 7 dediğinde aşağıda aralık ve aralık değerlerini görebiliyorsunuz. Tamam dedim. Şimdi aşıkları filtrelemiştim, o yüzden görünmüyor. Gördüğünüz gibi otomatik olarak aşıklar oluştu. Sonrasında tekrar iki tane eğimliyi seçtim. Bu şekilde aşık yerleşimi de gerçekleşti. Ta aşıkları menüsüne yer alan tüm kesişimlerde böl komutunu kullanarak şu şekilde böldüm. O elemanların üzerine de kaplamaları modelleyeceğim şimdi. Kutu profili olduğu için gergi çubuğu girmeyeceğim ama daha ekonomik bir şey kesip girmek isterseniz aşık tasarım adına da gergi çubuğunu kullanabilirsiniz. Bir de şundan hani bahsetmek istiyorum. Aşık menüsüne çift tıklayarak girdim. Uzatmalar sekmesinde bağlantı tipinde birleşimler var. İşte aşık birleşimi, kuşak birleşimi, kaynaklı birleşim gibi. Kutu profil seçtiğim için daha uygun olan aslında bu listedeki şey kaynaklı birleşim. Ona geçiş yapabiliriz. Tabii burada dikkat edilecek husus yine bu kadar kaynağın sağda yapılması gereken durumda kontrolleri, kaynakların doğru uygulanabilirliği sahada bir tık daha problematik olduğu için ona göre bir önlem almak da gerekiyor. U ya da H kesiti kullansaydım da, ki U bir tık daha fazla kullanılıyor, L veya U olarak profilden birleşim levhasını oluşturup bloğun veya kaynakla yine bağlantı sağlayabiliyorduk. Farklı opsiyonlar var zaten gördüğünüz gibi. e, Bu menüde aşık birleşim, kuşak birleşim ve kaynaklı birleşim diye. Aşık birleşimi ve kuşak birleşiminde levha, kaynak ve bloğunu ya da levhayı bir profil olarak U ya da L olabilir tercih edip kullanabiliyorsunuz geometriye uygun olan durumlarda. Şimdi kaplamalara hani gelelim. Kaplama komutuna girdiğim zaman birim ağırlık, karekü, gerekli durumda kütüphaneden hazır ulaşabileceğiniz hareketli yük. En altta da bunun kullanıcı tanımlı versiyonu var. Ben şu an sıfır olarak gireceğim. Bir de normalde anayaz ayarlarındaki seçeneklerden rüzgar yükünü otomatik hesapları, ama siz kendiniz bir hesap yapıp girmek isterseniz buradan kullanıcı tanımlı rüzgar yüklerini aktif hale getirip kullanabilirsiniz. Tamam dedim. Şimdi burada bir diğer husus, birkaç tane isterseniz hani birleşim girelim ki filtreleyeyim, aslında şu biraz daha görünür hale getirelim. Bir tanesi kolon ayağı. Kolon ayağı için birkaç tane yöntem var. Birisi kolon temel birleşimi, diğeri de şu en altta farklı kolon ayağı tipleri var.
Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Kolon ayağına geldim. Kolon üzerine bir kez tıkladım. Birleşim otomatik olarak oluştu. Şimdi bunun içine girip biraz düzenleme yapacağım. Yine çelik modelleme ile ilgili eğitimde 35 dakikanın üzerinde farklı tipte birleşimler kolon ayağı dahil giriyoruz ve mantığını ve detayını anlatıyoruz. O nedenle Çelik Tasarım Bölüm 1 isimli yani videoyu da mutlaka modelleme ile alakalı detaylar için izleyiniz. Bu şekilde leva kalınlık, yükseklik, genişlik gibi ayarlarla müdahale edebiliyoruz. Ankraj tarafına geleyim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 3 ölçü yani her iki yönde de üçer tane var. Ankraj görüyorsunuz. Bu moment aktaran bir bağlantı sağlıyor. Çünkü enkestin başlıkları dışında her iki yönde de simetrik olacak şekilde yine ankraj var. Bu da moment aktardığı anlamına gelir sistemin. Şimdi ben bunu betonarme kolonun üzerine girdiğim için ve dış çerçeveyi genel olarak moment aktaran çelik düşey taşıyıcı sistem anlamında kullanmak istiyordum. Bu nedenle bu tipi seçtim. Bunu masallı hale getirmeniz gerekir ise şu şekilde müdahale etmek gerekecektir. Şimdi burada tabii dikkat edin hani kutu boru profilde bu tam anlaşılmıyor gibi görünebilir. Şöyle hatta yüzlemi yapalım. Bunlar aslında şu doğrultuda başla tutuyor ama bu tarafta başla tutan bir şey yok. Çünkü burada ankraj yok. Bu da masallı. H profillerde bu daha net. Yani H ya da I tipinde baş kolon başlıklarının içinde kalıyorsa ankrajlar doğrudan masallı demek. Aynı mantıkta düşünebilirsiniz. Zorunlu kaldığınız zaman tabii ki çelik yani ana beton ve yapıyı zorlamak adına bazı kolonların yine sistemin hiperstatikliği doğru sağlanacak ve yük akışı doğru olacak şekilde mafsallı bağlantısı yapılabilir. Burada tabii özellikle şeye denk geliyorsa betonarme döşeme veya işte betonarme çelik betonarme kirişe denk geliyorsa burada eğer kiriş veya döşemenin çok zorlandığı bir durum çıkarsa birer ikişer çelik kolonu bu şekilde mavsallığa çevirerek sistemin hiperstatikliğini bozmadan aşağıdaki betonarme elemanların zorlanma düzeyini de azaltabilirsiniz. Bunun dışında çaprazların birleşimleri otomatik zaten geliyor. Kolon kiriş bağlantılarına bir bakalım. Kutu boru profiller için farklı birleşimler var. İşte alımlı evalı birleşim mesela ona bir tıklayalım. Önce kolonu sonra kirişi seçtim. Bu şekilde bir geometri çıktı. Burada tabii ki levaların kalınlık, yükseklik, genişlik, işte birleşim blonlarının arasındaki mesafelere mutlaka müdahale etmek gerekiyor. Burada blon çapı, blon sınıfı değerlerine ulaşabilirsiniz. Ve bunları sık kullananlara ekleyerek defalarca kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine diğer yön için de aynısı geçerli. Kullanabilirsiniz. Kaynaklı birleşimi kullanabilirsiniz. Bunun dışında betonarme kiriş, çelik kiriş için yine bağlantılarda alın levalı birleşimler denenebilir. Burada yine dikkat edilecek husus normal şartlarda yazılımdaki birleşimler çelik kolon, çelik kiriş, çelik kiriş, çelik kiriş gibi hani ana mantığı böyledir böyle çalışır. Betonarme elemanlarla bağlantılarda da çalışır. Geometrik olarak problem hani, çıkartabilecek bazı birleşimler olabilir. Denemeyle görmeniz lazım. Uygun hale getirmek için sizin arayüzde genişlik, yükseklik, kalınlık, işte blon çapı, blon sınıfı gibi detaylara müdahale etmeniz gerekir. Aynı zamanda önümüzdeki versiyonlar için betonarme elemanlara, çelik elemanların bağlantısını sağlayan birleşimlerde de biraz daha detaylı çalışma yapmak hedefimiz. Şimdi kastettiğim bu geometri doğru oluştu ama işte kaynak normalde setler çelik kolon, çelik kiriş için olduğunda betonarme bir eleman geldiğinde kapasitesini onun yazılım otomatik olarak görmediği için böyle bir atama yapıyor. Hemen levanın genişlik, kalınlık, yüksekliğine vesaire müdahale edip burayı toparlamak işte gerekiyor.
gibi böyle bir çözüm hani kullanılabilir kaynakları. Basit kullananlar hatta ekleyelim. Böyle dedim. Tamam. Bunun tasarım raporunu artık alamıyoruz. Çünkü betonarme elemana bağlantılı. Biz onun dediğim gibi şeyini yapamıyoruz. Ona göre bir çözüm üretmek gerekiyor. Örneğin burada aynısını hani yapalım. Bu şekilde sık kullananlarda bu şekilde çalışır. Birleşim geldi otomatik olarak. Betonarme tarafına böyle bir bağlantı yapabilirsiniz. Zayıf ekseninde, güçlü ekseninde kutup profiller için yine alan evala birleşimleri, kaynaklı birleşimi kullanabilirsiniz. Alt grup bağlantısı için de kolon temel veya şurada yer alan kolon ayaklarından işte mesela şunu deneyelim. Bazı setleri otomatik gelir. Yine dediğim gibi müdahale etmeniz gerekiyor. Ankrajlar arası mesafeye vesaire. Bu şekilde genel hatlarıyla yerleşimini hani gerçekleştirdik. Şimdi bir de burada analizden hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Yine dikkat edilecek hani husus şu. e, Bu şekilde alt katlar beton ve üst katı çelik olan yapıda yazılımlarda iki farklı R ve D katsayısı kat bazlı olarak şu anda kullanamıyoruz. 11 versiyonunda dolayısıyla bu projenin tasarımını gerçekleştirirken aşama aşama şunu yapmak gerekiyor. Önce en üst katta yer alan bir çelik kısım varsa çeliğe uygun olarak taşıyıcı sistem tipini ve R ve D katsayısını belirleyip analizi gerçekleştirip bu analiz sonrası çelik elemanların tamamının dayanımda yeterli olduğundan ve diyafram hareketlerine uygun şekilde sağladığından emin olduktan sonra betonarme yapıya tekrar bu modeli farklı kaydedip bu modelden çelik eleman raporlarını alıp seçmeli rapor üzerinden ilerlemeniz gerekir. Onu da şöyle göstereyim neyi kastediyorum diye. Raporlar sekmesine seçmeli raporda en altta zaten çelikler bir grup olarak yer alır. Diğerlerini işaretini kapatıp sadece çeliği bırakırsanız ona uygun raporu elde edebilirsiniz. Sonrasında projeyi farklı kaydedip bu sefer çeliğe hiç dokunmayıp betonarme elemanlara uygun davranış katsayılarını seçip analiz ve tasarımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çoğunlukla hani süreklilik düzeyi aynı olursa zaten çelik için örneğin ben moment aktaran çerçeve seçtim. Burada süreklilik düzeyine yüksek olarak karar verdim. Dolayısıyla her iki yönde R katsayım 8 oldu. Ee, Sonrasında betonarme için gelip bir seçim yapacak olur isem burada betonarme kolonlarla beraber, çerçevelerle beraber perdelerin yer aldığı bir sistem vardı. Bu nedenle R katsayıları mesela 6 olarak seçili. Yani betonarme daha zaten şeyde kalmış durumda. Daha elverişsiz tarafta kalmış durumda. Bu modelde çelikten betonarmeye akan yük de orijinalde çeliği tasarladığımız R katsayısı 8 olduğu için daha fazla. Dolayısıyla güvenli taraftayız, bir problem yok. Bu kontrolü mutlaka silsile içinde yapmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra analiz tasarımı gerçekleştirip bu sefer beton ve elemanlarını raporlarını alıp birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir sihirbazı tekrar ufak hatırlatmada yapmış olayım. DD2 seçili zemin sınıfı C olarak atanmış. Haritadan enlem boylam verisine bağlı olarak yine çevrim içi olarak AFAD'ın internet sitesine ulaşıp verileri alabilirsiniz spektrum için ya da çevrim dışı deyip bizim algoritmamızdan faydalanabilirsiniz. Burada DD2 ve DD3 için görülüyor. DD3 için olan güvenlik katatölemesi hesabında gerekli olduğu için ekstradan alınır. Bina önem katsayısı 1. Sonrasında yine program sebebini açıklamakla beraber STS'ye bağlı olarak DTS'yi 1 olarak belirlemiş, başka bir seçim yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 8 katlı bir yapı vardı, daha önce de bahsetmişim. Şimdi tekrar ayarlarına girmeyeceğim. BYS bu nedenle 5 olarak tespit edildi. Bu durumda dayanıma göre tasarım kontrollü hasar hedefli DD2 deprem düzeyi için gerçekleştirilmeli.
Betonarmeyi seçeceğim. Kirişli veya kaset döşemeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada nervürlü sistem zaten BYS'den dolayı yasak. Kirişli kaset döşeme seçtim. Tam rigid ya da yarı rigid diyafram seçeneğini kullanabilirim. Ben burada çelik elemanların tamamını betonarme, kolon ve perdelerin hizalarına getirdiğim için ve betonarmenin kendi iç sisteminde de herhangi bir şu anda zorunluluk olmadığı için deprem yönetmenine bağlı tam rigid diyaframda seçebilirim. Süreklilik düzeyini yüksek seçtim. Burada bu sistemde moment aktarma düzeyi yüksek beton ve çerçeveleriyle sineklik düzeyi yüksek boşluksuz beton ve perdeler var dersek A1-5'i seçmemiz gerekir. Tamam dedim ve şu an analizlerde buna göre değişmiş oldu. Sineklik gövde kategorimesi için esnek derz veya bağlantı yok tamamen bitişik seçeneğini kullandım. Tamam dedim. Bu şekilde analiz yapıp dediğim gibi genel yapı davranışını görüp ki hatta bir analiz de gerçekleştirelim. Çelik elemanların da burada tabii doğru modellendiğinden emin olmak gerekiyor. Doğru modellemekten kastım şu özellikle betonarme kiriş ve kolonların yüzeylerine çelik kirişleri bağladık. Burada birleşim ki tamamına birleşim girmedik hatırlarsanız. Birleşim girilmediği zaman düğüm noktasının hatalı oluşmuş olma ihtimali var tam tutmayabilir. Doğru oluşturmak için betonarme ile çelik için söylüyorum bunu tabii ki. Birleşimi girmekte fayda var. Bunun doğru olup olmadığını anlamanın yolunu analiz yaptıktan sonra deformasyonlarda bu çelik kirişlerin düşey doğrultuda herhangi bir böyle sonsuza giden bir hareket yapıp yapmadığını görmek. Şimdi onu da kontrol edeceğiz zaten. Şimdi mesela şuradan da anlayacağız. Diğer taraflar yeşilken burada bir yetersizlik var. Muhtemelen dediğim gibi düğüm noktasıyla alakalı bir detay oluştu. Onun da analiz modelinde deformasyonlara geldim. İlk moda gittim. Bakın şunu kastediyorum. Burada birleşim girmediğimiz için o düğüm noktası doğru bir şekilde olmadı. Bu da dayanım sonrası yani şöyle bakarsak boşlukta hareket ediyor. Düğüm noktasını doğru oluşturamadığımız anlamına gelir. Bu noktalara birleşim girerek sorunu çözmeliyiz. Şimdi bu projenin bir de detaylı halini açalım. Düğüm noktalarının uygun şekilde birleşim girilmiş halini. Onu ben hemen yan tarafta açmıştım. Şimdi buradan baktığımızda yine aynı şekilde deformasyonlara geldim. Modal E1'e bakıyorduk. Birinci moddan başlıyorum. Herhangi bir problem olup olmadığını görmek için. Oynata da basalım hatta. Gördüğünüz gibi düğüm noktalarında herhangi bir sonsuzluğa giden ya aşağı yukarı yönde hareket edip düşey anlamda sonsuzluğa giden bir düğüm noktası mevcut değil. Dolayısıyla birleşim girilmiş haliyle doğru bir işlem e, yapılmış oluyor. Şimdi o birleşimi de hatta katı modelden de tekrar göstermiş olalım. Bakın burada girmiştik. Betonarme kiriş ve betonarme kolon ve perdelerle çelik kirişler arasında birleşimleri girdik. Sonrasında analizi gerçekleştirdik ve artık düğüm noktaları uygun şekilde oluştu. Tasarımda da buna uygun sonuçları görebilmekteyiz. Şimdi çelik tasarım tarafına geldiğimde yetersizlikleri inceleyecek olursam PMM oranları, işte kesme kapasitesi majör, kesme minör gibi ya da eksenel kapasite gibi gördüğünüz gibi same sınırı aşılması, narinlik hatası ve tüm yetersizlikler şeklinde devam ediyor. Eğer herhangi bir hata varsa burada zaten göreceğiz. Bunun dışında ek olarak analiz ve tasarım sekmesinden burada ilgili katta yer alan kolon kiriş gibi elemanları detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kesit malzeme, PMM oranı,
Kombinasyon hangi kombinasyon altında majörde ve minörde ki dayanım oranları nedir? Toplam dayanım kontrolü, sehim sınırı kontrolü, narinlik ve narinlik sınırı şeklinde devam ediyor. Herhangi bir giriş ait detayı incelemek isterseniz aşağıdaki detaylar butonuna basmanız yeterli. Burada kesit özellikleri, malzeme özellikleri, kuvvetler ve momentler, ihtiyaç kapasite oranı, eksen kuvvet ve iki eksenle eğilmeye ait sonuçlar yani 3 kuvvet üzerindeki kapasitesi ve onun oranını görebiliyorsunuz. Yine çelik kiriş komutuna tasarım sekmesinde olan etkili uzunluk yöntemiyle hesabı yapılan minör ve majör yön için K faktör, L faktör, işte LTB, CB gibi parametrelerden bahsetmiştim. Program otomatik hesap yaptığında onları burada görebiliyorsunuz. Buradan da değerleri kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında raporlar üzerinden detaylı kontrol yapılabilir. Burada çok kısa şunu tekrarlayacağım. En başta analiz ve tasarım tarafında söylediğim gibi çelik ve betonarme yapı bu şekilde beraber modellendiğinde üstteki çelik çatı için analiz ayarları sihirbazı ve analiz ayarlarından çeliğin taşıyıcı sistem tipine uygun RVD seçip analiz yapılmalı. Tüm yetersizlikler giderilmeli ve sonrasında seçmeli raporda çelik elemanların raporları elde edilmeli. Peşine çeliğe hiç dokunmadan betonarme için aynı işlem yapılmalı. Betonarmenin R ve D katsayısının çeliğe göre daha elverişsiz oldu. Aynı süreklilik düzeyi seçildiğinde daha elverişsiz oluyor çoğunlukla zaten. Ya da aynı oluyor ikisi. 2R'de 8 olabilir. Bu şekilde ilerlenebilir. Bu durumda da çeliğe de hiç dokunmadığınız durumda betonarme elemanların tasarımları gerçekleştirip tüm projenin raporu birleştirilir. Bilir. Burada çelik kiriş örneği raporunu alacağım. Şey klasiktir. Rapor alındığında ilk sayfada hatalar yer alır. 11 versiyonu itibariyle bu hataların üzerine tıklayıp internete bağlıysanız oradan yardım menünüze ulaşabiliyorsunuz. İşte örneğin burada kirişik kenetlenme boyunda bir problem var. Hata yönetmelik maddesiyle beraber verilir. Detaylı açıklaması yer alır bunun ne olduğu ile alakalı ve çözüm önerilerinde bulunulur. Burayı da kullanabilirsiniz. Klasik çelik hani raporlarına geçiyoruz. Bundan sonra çelik giriş, birleşik tasarım kontrolü, kesme kontrolü, seyim kontrolü gibi. Raporlarda en sonda metraj ve detaylı çelik metraj raporu yer alır. İşte metraja tıkladığım zaman betonarmeye ait kalıp, beton ve donatı metrajlarını göreceğiz. Şöyle içindekileri de bakacak olursak kalıp, beton, donatı diye gider. İşte örneğin betona bakalım. Burada madde madde görüyorsunuz. Her bir sayfada en altta da toplam metrajı göreceksiniz. Aynı işlemi çelik için de gerçekleştirebiliriz. Çelik için geldiğimde tekil eleman raporu, montaj raporu ve blon raporu diye gidiyor. Örneğin tekil eleman raporunda parça adı, profil, malzeme, uzunluk, adet bilgisi yer alırken detaylı montaja bakalım. En altta da hepsinin özetleri yer alır. Toplam parça sayısı, toplam örnek, toplam alan şeklinde. Bir de burada şundan bahsetmek istiyorum. 11 versiyonuyla beraber gelen export içinde Excel komutumuz artık mevcut. Excel ile beraber bu metraj raporlarını dışarıya aktarabiliyorsunuz. Böylece maliyet hesabını yapmakta hızlanmış olacak. Çünkü raporları alt sayfalarına göre kategorize ederek grup grup giriyoruz. Bu şekilde hani pul, somon ya da işte çelik eleman, leva ya da betonarme tarafında da kalıp, beton ve donatım metrajı şeklinde satır satır ayrıca göreceksiniz. Sayfalara da mantık silsilesine bölünmüş şekilde bu şekilde hızlıca maliyet hesabını da Excel üzerinden Excel'e aktar komutu sonrası gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bir de sıradaki projemize bakalım. Bu sefer çatı komutuyla giriş yapacağız. Ki makroyu size bir daha anlatabileyim. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü dediğim gibi ilk modelleme aşamasında da soru olarak gelebiliyor. Nasıl hızlı yakalama noktası oluştururum diye. Objeler sekmesine geldim. Çatı komutuna
Geldim. Bu sefer %33 eğim ve işte 50 santimetre saçak genişliği yaptım. Ben sürekli çizgi komutuyla genel plan yerleşimini yapmıştım. Buna uygun hani şimdi kapalı bir alan oluşturmam gerekiyor yine çatı makrosunu girebilmek için. Bu şekilde gördüğünüz gibi ana hat oluştu. Şu an yüksekliği yine 300'de ve şurada planda zoom in yapacak olursam farklı renkli alan düğüm noktalarını görüyorsunuz. Şimdi burada taşıyıcı sistem tasarımı bizim için kritik. Bu da sık karşılaştığımız hani betonarme konut üzeri çatılardan bir tanesi. Aslında burada önce kolon yerleşimiyle ben hani hızlıca başlamak istiyorum. Ayarlarına gittim. Kesit yükleden kütüphaneye ulaştım. İçi boş kare profil tercih edeceğim. 210 olarak bir seçim yaptım. Boyunu da 300 olarak ayarladım. Tamam dedim. Şimdi düğüm noktalarını zaten kolayca yakalayabiliyorum. Hemen planı da büyütüp bunu girmek istiyorum hızlı hızlı. Burada amacım dış çerçeveyi çatı makrosunun yani komutunu kullanarak hızlıca çıkartmak. Sonra tabii ki iç aksların taşıyıcı sistemlerinin tasarımında her iki doğrultuda da olabildiğince düzenli. Birbirine bağlan deprem yönetmenin uyardığı şekliyle bağlılık oranı fazla. Uygun bir sistem kurgulamak. Burada da amacım hani, 4 ile 6 metre arasında değişen açıklıklarda her iki yönde de çelik kolonlarla ana hattı aslında geçmek. Yani örneğin o yüzden şurada hemen 4 metreye de simetriğine de yerleştireceğim. Görelim ekrandan. Görüyorsunuz kolonlar yerleşti. Burada dikkat edilecek hani bir püf nokta çatı makrosuna hemen tekrar gireyim. İz düşümünde kolay yakalamak için şu kalınlığı sıfır hani girebilirsiniz. Tek düğüm noktası olsun istiyorum. Bu şekilde girişini yaptım. Şimdi perspektif ekrandan nokta yakalama işlemlerim kolaylaşsın diye hemen onlardan bahsedip ana hattı bir oluşturmak istiyorum. Yine kütüphaneye geçeceğim. Kesit yükle komutuna girdim. İçi boş dikdörtgen profili tercih ettim. Tamam dedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi CTRL'ye basılı iken CTRL basılı iken çatının şöyle yaklaşayım. Şeylerini hatırlar, sınır çizgilerini ve ona göre bir yerleşim gerçekleştirebiliriz. Aynı işlemi burada da yapacağım. Şu hatlar için de aynısını yapmam lazım. Bunu şunun için gösteriyorum. Mesela çatı makrosunu bu şekilde ham haliyle sınırları yakalayıp hani ana şeyi çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi eğimi. Bunun için kullanacağım. Ben burada yanlış bir noktayı tuttum. Aynı işlemi burası için de yaptım. Burada yanlış bir noktayı hatırlaşım.
Simetri komutuyla bunu bu arada nasıl hani simetrisini alabileceğimizi gösterdim. Göstermiş de olayım. Böyle bir uygulama yaptık. Şimdi şunu bu elemanlar zaten hali hazırda. Hemen şu aks hattında da var. Onları seçtim. Buraya klonlayacağım. Onun için de kolonun alt örneğin düğüm noktasını kullanabilirim. Böyle geldi. Sonrasında son seçim dedim ve şu elemanları da seçtim. Simetrik olduğu için yine bu aks simetri komutuna girdim. Bu şekilde yerleşimimi yaptım. Şu hatlar içinde yine plandan hani simetri var. Onu da alalım. Gördüğünüz gibi dış çerçevenin ilk aslında hatlarını şöylece oluşturmuş oldum. Bundan sonrası aslında taşıyıcı sistem tasarımına gidiyor. O nedenle hani çatı makrosunun tüm hızlıca modelleme yaklaştırma yerlerini burada detay olarak kullanmış oldum. Şimdi ana taşıyıcı sistem aslında tiplerini kontrol edebilmek için taşıyıcı sistemini girdiğimiz burada örneklere beraber bakmak istiyorum hızlıca zaman kaybetmeden. Çok pardon. Örneğin örnek biri açtım. Hemen perspektif ekranı büyütüp şöyle kaplama ve açıkları bir filtreleyeyim. Az önce belirtmiştim ya işte 2, 4 veya 6 metre şeklinde bir yerleşim kurgulamaya çalıştım diye. Mesela özellikle tam şu eğimli kısımlarında hattından geçecek şekilde bu kirişlerle tepedeki kirişi de bağladım. Burada bir kolon var. Kolonun arasındaki mesafeler hani bir tarafta 6 metre bir tarafta 3 metre gibi genel itibariyle yani orta aksda da bir çerçeve bu hatta da bir çerçeve yerleştirmiş olduk. Burada yapının çatıdaki dayanımı yeterli olmazsa gerekli durumda ekstra yine şu hatlara örneğin yani şu hatta mutlaka bir şey ataması yapmak gerekir. Yeni çerçeve ataması yapmak gerekir. Çatı rigid davransın diye ve bu kirişler genel olarak tutulu olsun ve narenin kontrollerinde sorun yaşamasın diye. Yine tam şu eğimli kısımlara gelen yeri tercih ettim ben ama bunun dışında tam orta noktaya da 1/3 ve 2'sinden geçerek de gerekli durumda açıklık sayısı fazla olursa, uzun olursa yapmak gerekir. Bir ikinci iç hatta aslında bir nevi kaylaj oluşturdum. Burada çapraz da girmek yine hani şu hat için faydalı olabilir. Farklı alternatifleri kullanmak gerekiyor. İşte burada aşıkları girerken kolay modelleme opsiyonları ile ilgili farklı hani detaylar var. Şurada aşık grubu bu iki hemen mesela modelleyeyim grubu girerek seçerek hızlıca giriliyor. Az önceki modelde olduğu gibi hatırlarsanız bir önceki modelde de benzer bir geometri söz konusuydu. 100 santim ve bağımsız olarak hani burası girili. Bu şekilde giriş gerçekleşti. Diyelim ki şurası için deneyelim mesela büyük açıklığı bu şekilde geçebilecek miyiz? Rahatlıkla geçtik. Hani olası yerler için bu şekilde düzenleme yapmak mümkün. Buraya da direkt kaplama işi filtreden de kaldırayım tabii girebileceğiz. Bu şekilde. Ama bu modelde özellikle hani bahsetmem gereken husus şu. Hemen bir çatı objesini saklayayım. Modellenmiş durumda ama şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi buradaki aşıklar üzerine farklı kaplama modelleme şekilleri var. İlk kaplama aşık kaplaması. İkinci kaplama tipi poligonal kaplama ki böyle gelişi güzel yapılar daha mantıklı. Şimdi aşık üzerine yüzeyi verdim. Sonrasında iki tane elemanı seçtim. Girişi sınırlarını belirlemek için ve sağ tuşa basarak bitirdim.
Görüyorsunuz kaplamayı uygun şekilde oluşturdu ama ışık kaplamasını tam oluşturamamıştı. Çünkü buradaki yüzeyin sınırını matematiksel olarak tespit etmesi bir tık daha zorluydu. Poligonal kaplama. Hemen göstereyim yerini. Poligonal kaplama komutuyla bunu hızlıca sağlayabildik. Kaplama tiplerinden bir tanesi de şurada hani göstereceğim tekrar. Elemanlar arası kaplama. Tek aşıkla girmeniz gereken bir durum oldu. Diyelim ki bu şekilde aşıkları seçerek aralarını kapatabiliyorsunuz. Peki tek aşık hani makrosuyla girmeniz gereken yapı mesela şurada bu formu sağlayamadık ya da daha böyle kırıklı eğimi değişik bir yapı var. O noktada kirişler üzerinde, obje üzerinde yakalama noktası oluştur komutunu kullanarak burada bölme sayısı, başlangıçtan ve sondan uzaklık gibi detayları girerek tek aşık komutuyla veri girebilirsiniz. Veya geometrik olarak hani bir açıklık düzgün oldu ama ikinci açıklık bozuk. Tool ya da silmeniz gereken, boşluk açmanız gereken örneğin bir detay var. Aşığı seçtim. Aşık komutuna geldim. Burada tek eleman dönüştür diye bir komut var. Burada tabii ki önce kaplamayı silmem gerektiğini bana söylüyor. Üzerinde obje olduğu için onu şey yapmama izin vermedi. Önce kaplamayı sildim. Aşığı seçtim. Tek elemana dönüştür komutuna geldim. Çelik aşağı dönüştür dedim. Artık tek aşık olarak bunlar modeller. Bunların üzerine de eleman arası kaplamaya dediğim gibi hızlıca kaplama girebiliyorum. Bu şekilde ihtiyaç olması halinde farklı alt komutları kullanabilirsiniz. Bu modelin hani taşıyıcı sistemi bu şekildeydi. Bir de şurada bir farklı tipten yine bir çatı tipinden bahsetmek istiyorum. Yine sık karşılaşılan beton ve konut tipi yapıların üzerindeki bir çatı tipi. Yine çatının dış konturunu kullanarak ana aksları oluşturdum. Ana aksları oluşturduktan sonra şu kaplamaları bir şey yapayım. Yapıyı daha tutulu hale getirmek için yine tamamen aslında konuştuğumuz konu bu arada taşıyıcı sistemin modellenmesi bu tarz geometrik olarak zor yapılarda hani sanayi tipi yapılarda iş çok daha rahattır. Çünkü akslar ve açıklıklar genelde birbirine benzerdir. İşte merkezi çapraz veya moment aktaran çerçevelerin düzenini kurmak her iki doğrultuda deprem yönetmenin istediği şekliyle tutululu hiperstatik modeli kurgulamak kolay ama çatı gibi hem mimarinin de bizi ilgilendirdiği konut üzeri bir çek çatık bir yapıda bu şekilde kırma çatıda farklı detaylar var. Bu da elemanın yeterli olup olmamasına göre modellemede iç akslarda da kolonların gerekli yerler oluşturulması ve bu kolonların kirişler aracılığıyla birbirine bağlanması gerekiyor ve gerekirse kiriş üzerine kiriş bağlantı mesela burada böyle bir iniş gerçekleştirmemiz gerekti. Eklemeler yapılması gerekir ki tutululuğu sağlayalım. Bunu da aslında hani kademe kademe analiz sonucuyla karar vereceğiz. Yani ben aslında şunu yaptım. Dış kontörde bir karelajım var görüyorsunuz. Bir de iç hatta bir tane daha karelajım var. Ki bunu da hani şu planı da açarsak daha net göreceğiz. Bakın şurada bir iç hatta ben bir kare aslında oluşturmuş oldum. Yani daha doğrusu kare değil. Dikdörtgen bir kare oluşturmuş oldum ki bu elemanlar iç kısmına da birbirine bağlı olsun. Aynısı dışarıda da var. Olabildiğince her iki doğrultuda da kolonları yerleştirdim. Yine 4 metre 6 metre gibi farklı aralıklarla yerleştirmeye çalıştım. Tabi burada önemli olan hani mimarinin de buna ne kadar adapte olabildiği ama olabildiğince sistemi hiperstatik bağlı hale getirmemiz gerekiyor. Bu işin özeti bu. Burada farklı ihtiyaçlar olabiliyor. Yine modelleme ile alakalı o ipucundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Örneğin bu elemanı kapatalım. Yani diyelim ki şu eğimli nokta zaten bunun düğüm noktasını yakalamak kolaydı ve bu kiriş üzerine dik çıkarak bu bağlantıyı yapmaktan ilk modelde hatırlarsanız eee, şu çizimler sekmesinden dik komutunu aktive ettiğimde uzattığım noktada düğüm noktasını doğru atmıştı bu aks üzerinde. Aynı işlem burada yapılabilir ama bunun boyu kısa. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Ben bunu daha kısa olan boyu hemen şu düğüm noktasını aldım. Şimdi bu açıkta kaldı. Ne yapacağım? Yine 11 versiyonuyla gelen komutlardan bir tanesi. Uzat komutunu kullanacağım. Önce obje sınırını belirleyeceğim. Buna kadar uzat. Sonra sağ tuşa bastım. Hangi objenin uzatılacağını seçtim. Gördüğünüz gibi işlemi tamamladım. Bu da 11 versiyonu hani çelik tarafı içinde gelen detaylardan bir tanesi bu şekilde.
Modellemede çeşitli kolaylıklarda ipucu olarak aklınızda bulunsun. Şimdi bu modelde de bir altta betonarme tarafı olmadığı için uzun uzun hani detayından bahsetmeyeceğim. Ama şunu söyleyebiliriz tasarım anlamında. Bu sistemi kurguladıktan sonra analiz ayarlarına gittim. TBD analiz ayarları sihirbazına giriyorum. İleri diyelim. DD2'yi seçtim. İşte örneğin C tipi bir zemin olsun. Çevrim dışı olarak spektraleme katsayılarını aldım. BKS3 dedim. Program otomatik olarak DTS'yi bir seçti. Kat genel ayarlarında 3 metrede tek bir katım var. Yani sadece çeliği modellediğim durum için konuşuyordum. Bunu BYS 8 oldu. Devam ettim. DD2 deprem yüzeyi için kontrollü hasar dayanıma göre tasarım. Yani lineer tasarım yapacağız aslında. İleri dedim. Çelik dedim. Tam rigid diyafram dedim. Burada yüksek karma ya da sınırlı seçimi yapabilirsiniz. Hani o size bağlı. Yüksek diyelim örneğin. Her iki yönde de moment aktaran çerçeveleri kullandım. Tamam dedim. Bu şekilde güncellemeyi gerçekleştirdi. Bu arayüzde şurada işte ek taşı merkezlik oranı, R katsayısı, D katsayısı görüyorsunuz. Çelik ve yüksek seçili göreli katı tölemesi için esnek derz veya bağlantı yok. Tamamen bitişik seçimi aktif. Tasarım spektrumuna hiç dokunmamıza gerek yok. Eğer sıcaklık yükleriyle ilgili bir işlem yapmak isterseniz analiz ayarlarında sıcaklık yükleri sekmesinde sıcaklık farkı 1 ve 2 için işlem yapabilirsiniz. Her katta farklı sıcaklık değeri alabilirsiniz. Burada da elastik modülünü ya da atat momentini değiştirerek işlem yapabilirsiniz gibi ayarlar var. Rüzgar yüküne geldim. TSN 1991 1T4'e göre rüzgar yüklerini hesaplayı seçtim. Burada işte rüzgar yüklerinin kaplamalı etkili çift eğimli çatılı dikdörtgen yapı için seçimi aktif arazi kategorisi tek eğimli çatılı da olabilir. Betonarmede yüksek binalar olabilir diyaframa etki için ya da açık yapı olabilir. Uygun seçimi yapmanız gerekiyor. Arazi kategorisi türbülans katsayısı, hava yoğunluğu gibi parametrelere buradan müdahale edebiliyorsunuz. Temel zemin hani betonarmeden aşina olduğunuz halde o yüzden uzun uzun anlatmayacağım. Tek tasarıma geldiğimde de birleşim, tasarımı yapılan birleşimlerle ilgili elastik ve anlık dönme merkezi diye bulama ve kaynak için iki grup. Göreli öteleme değeri ve tüp kesitlerde yani kutu boru profillerde tasarım et kalınlığını azaltma yönetmeliğinin ilgili maddesine uygula diye bir kutucuk var. Bu da işaretli. Tamam dedim. Bu haliyle analiz yapılması gerekiyor. Tabii şimdi ben aşık ve kaplama girmediğim için tüm yüklemeler burada tamamlanmayacak. Hani bu ön bir tasarım halinde. Bu şekilde analiz edip örneğin edelimle de sonuçları hani bir görmüş olalım. Yapı tam olmasa bile kendi zati ağırlığında bir aslında çözüm yapmış olacağız. Bunun için analiz modeline geldim. Örneğin şöyle düğüm noktaları doğru oluşmuş mu? Deformasyonlara şöyle bir baktım. Dolu gövdeli hatta gösterimi de açayım. Genel olarak yapı nasıl davranıyor? Düşey yükler altında. Model analiz sonucu. Tabii buradaki davranışlara göre aslında göreceğiniz şey hani bu ön tasarım ya taşıcı sistemin içine eklemem gereken şeyler olabilir. İşte daha sık kolon, farklı yerlere kolon eklenmesi gibi mod sayılarının ve mod şekillerinin burada bir kontrolü gerekiyor. Yükler sekmesine geldik. Kullanıcı tanımlı yük yok, kaplama yükü vesaire gibi kesit tesirlerine hani gelelim. Burada işte iç kuvvet sonuçlarına ya da farklı işte kombinasyonlar altındaki değerleri inceleyebilirsiniz. Çek tasarıma geldim. Yetersiz elemanlar var. Onlardan örnekten muhtemelen yani gerekiyorsa şu iç hatta bir tane daha kaylaj yaratmak gerekiyor. Şunu kastediyorum. Yine çatıyı bir filtreleyeyim. Şimdi ben zaten şu kolonlar üzerinden bir hat çıkarttım ama burada bir yetersizlik var. Şu hizadan bir yerden yani bunun da yarısından gibi düşünebilirsiniz. Bir daha zayıf eksenlerinde bağlı çelik kirişleri atarak bağlamam lazım ki bu kontrolün
şeyini arttırmış olayım. Yeterli hale getireyim narinlik anlamında da illa kesit büyütmenize gerek yok. Ya tabii kesit de büyütebilirsiniz. Bu da bir opsiyon. Hangisinin daha ekonomik olacağına göre farklı modelleri denemekte gerekiyor. Şimdi bu farklı çatı tiplerinden sonra şundan da bahsetmek istiyorum. Zorunlu kaldığınız durumlarda döşemeler üzerine de giriş yapabileceğimizden bahsetmiştik ya, çelik kolonları. Bir tane örnek model bu, böyle bir villa projesi. Şöyle önce mimarisini de göstermiş olayım. Üçüncü katının çelik olduğu, arada bazı alanların çelik elemanlarla kapatıldığı kısımları olan bir villa yapısı. Şimdi bu tarz eğimli çatılarda, yapılarda, burada mansar iki eğimli bir çatı var. Yine çatı komutuyla doğru eğimi yakalayabilmek için yüzeyleri oluşturabilirsiniz. Sonrasında sistemi hani olabildiğince tutulu ve hiperstatik yapabilmek adına bazı düzenler kurgulamamız gerekiyor ki mesela burada bu projede mecburen döşeme üzerine giriş yapılan noktalar oldu. Bildiğiniz gibi versiyon 10'da biz beton ve döşeme üzerine çelik kolon girdiğiniz zaman yük akışını sağlamıyorduk ve teknik destekte de halen de versiyon 10 kullanıcılarımıza mutlaka betonarme kolon perde zorunda kalan durumlarda da betonarme kiriş üzerine e, çelik kolon girişi yapmalarını talep ediyorduk ki yük akışı doğru şekilde sağlansın. Şimdi biliyoruz ki zorunlu durumlarda döşeme üzerine bir giriş yapmak gerekiyor ama burada tekrar uyarmakta da fayda var. Bu bir süreksizlik aslında yaratıyor. Çatının yapının tamamına göre alabildiğinden etkisine göre de bunu düşünmek ve kurgulamak gerekiyor. Burada dikkatli olmak lazım ama döşeme üzerine geldiğinde de mutlaka yarı rigid diyafram seçimi yapıp döşeme üzerindeki ek etkilerini görüp gerekiyorsa buna göre donatılandırma işlemlerinin yapılması şart. Şimdi bunun için hani buradaki modeli şöyle bir gördük. Hem kolonlarda hem döşeme üzerine çeşitli e, çelik kolonlar var. Analiz ayarlarına geleceğim tekrar. Burada genel ayarlar sekmesinde yarı rigid diyafram seçimi aktif. Şu an betonarme kısmının seçimi yapılmış R ve D kat sayısı için. Gördüğünüz gibi çeliği burada iki aşamalı düşünmek gerekiyor yine. Çeliğe uygun seçim yaptıktan sonra da çelik elemanları kontrol etmek bir gerekiyor. Tamam dedim. Şimdi bunun analiz modeline bakalım. Şöyle yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi burada düğüm noktalarının meşler oluşmuş. Düğüm noktaları da birbirine linklerle bağlanmış. Hatta dolu gövdeli gösterimi kapatayım. Şu sarıyla görünen çelik kolon düğüm noktası döşeme üzerinde oluşmuş ve biz biliyorsunuz sonlu elemanlar yönteminde dört noktadan meşleme, yani kullanıp meşleri uygun aralıklarla atıp onları da dört noktadan olacak şekilde tasarımlarını, karelajlarının işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde linklerle de elemanlar atılmış durumda. Şimdi bunun tüm bu şekilde döşemeye oturan durumlarda kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle depremselliği yüksek yerlerde bu tabii ki bir problem, olabildiğince düşey taşıyıcı sistemin sürekliliğini sağlamak, dediğim gibi tekrar olarak verecek olursak gerekli ama bu şekilde girdiğinizde de son elemanlar yöntemine göre yarıcı diyafram seçimiyle beraber döşeme üzerindeki etkileri görüp betonarme döşemeyi ilgili sekmeden kontrol edip gerekiyorsa ek donatı yerleşimi yapmakta fayda var. Burada çelik tasarım sekmesine gelirsem çelik elemanlara ait yetersizlikleri görebiliyorum. Betonarme tarafa geldiğimde şu anda temel hattı dışında bir yetersizlik görünmüyor. Şu alt maddelerde de şöyle bir bakacak olur isek. Yani betonarme elemanın kesitlerini, döşemenin kalınlığını da bu tarz durumlarda ona göre seçmek gerekiyor. Ez cümle anlatmak istediğim şey bu. Analiz ve tasarım sekmesini bu sefer göstermiş olayım. Burada örneğin çelik kolonu tıkladım. Bu kattaki tüm kolonlara ait detayları, kesit malzeme PMM oranı, hangi kombinasyonda bu değerin geldiği gibi narinlik ve sınır değerini görebiliyorsunuz. Herhangi birini seçip detaylara giderseniz de en tepede hangi yönetmeliğin seçili olduğu, kesit parametresi, malzeme parametresi, kuvvet ve momentler, ihtiyaç kapasite oranı, hangi denklemle hesaplandığı gibi detayları bulabiliyorsunuz.
Tamam dedim. Bu kısım bu şekildeydi. Bir tane de kullanıcı projemiz var burada. Hani mimari olarak da zorlu olan modelleri açmaya çalışıyorum ki özellikle taşıyıcı sistem tipinin seçiminde de çünkü teknik desteği çok soru geliyor. Çatı tarafı sanayi tipi yapılardan hani daha farklı olarak mimariden fazlasıyla bağımlısınız ve oldukça tabii sıkıntılı geometrilerde çıkabiliyor. Ona göre modifiyeler yapmak gerekiyor. Net bir kural söyleyemiyoruz ama söylemeyecek en önemli şey betonarme kolon ve perdelerin üzerine gelecek ve çelik kolonlar ortadan çalışacak şekilde ve ana geometride de çelik birleşimlerin simetrik olarak yerleşimine olanak tanıyacak bir geometriyi çatının doğru eğimiyle girmeniz lazım. İşte mesela bu projede kuş gözü dahil girili durumda. Bu hatta ona uygun bir şekilde çelik kolon ve kirişlerle yerleşim gerçekleştirilmiş eğimle beraber şimdi ışıkları bir ekrandan kaldıralım ki ana hattı görün. Burada da belli bağlantılar az önce benim modelimde olduğu gibi sağlanmış. Yetersizlik olması halinde dediğim gibi çatının da diyafram hareketi için şu ortalardan bir daha bir yerleşim yapılabilir ya da çeşitli noktalara çelik çaprazlar gerilebilir. Bu da böyle bir modeldi. Şimdi son olarak önce boş modeli açacağım. Bir çelik tonoz çatı girişi gerçekleştireceğiz. Burada betonarme yapı halihazırda mevcut. Bu arada bu bir kız öğrenci yurdu yerinde yapılmış bir yapı. Ben onun üzerine çelik tonoz bir çatı girmeye çalışacağım. Şimdi yine aynı hususa geleceğiz ama biraz perspektiften de hatta bunu başta büyüteyim ve tekrarlayayım. Dikkat edecek olursanız her iki doğrultuda da burada betonarme kolon kiriş perde ve yani süreklilik var çerçevelerde. Sistemli bir yapı gidiyor. Çelik çatıya girerken yine burada betonarme kolon perde ve peşine gerekiyorsa kirişlerin üzerine bir atama yapmak gerekiyor ve dediğim gibi birleşimlerin de simetrik olacağı şekilde bir akış bırakabilmek adına düzenleme yapmak lazım. O düzenlemeden kastım neydi benim hatırlarsanız işte betonarme kolon kiriş ve perdeler kenar akslarda vesaire düğüm noktaları tam ortadan çalışmıyor da sağa sola yanışık vesaire gibi olabiliyordu. Kolonlara ortada yer bırakabilmek için bir hazırlık yapmanız gerekiyordu. İşte hemen çizimlerdeki sürekli çizgi komutuyla giriş gibi ki burada görüyorsunuz benim yeşil çizgilerle hatta biraz daha zoom in yapayım bir hazırlık yapmış durumdayım. Yani kolonların hızlıca şu an zaman kaybetmemek adına girişini size gösterebilmek adına düzenlemelerini yaptım. Burada perspektiften de beraber hızlıca göstereceğim ve ilerleyeceğiz. Çelik kolon komutuna geri döneceğim. Burada hep haş kesitleri kullanacağım. Açıklığım ve boylarım biraz daha yüksek olacağı için. Kolonları hızlıca gireceğim. Burada modelleme sonrası aslında göstermek istediğim analiz, tasarım ve birleşim detayları. Şimdi perspektifi de hemen açalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela kolonun tam beton ve kolonun orta noktasına yerleşti. Şimdi bunu hızlı yine seçimlerden bir tanesi. Benzerlerini seç komutu. Benzerlerini seç komutunda aynı konum Y dedim. Tamamını seçti. Sonrasında klonla komutuyla hızlıca bu daha önce oluşturduğum yerlerden hedefim veri girişini sağlamak kolayca. Perspektif ekranda da aynı anda zaten yerlerini görebiliyorsunuz. Tekrarlamış olayım. Benzerini seçle. Aynı konum Y'yi seçtim. Klonlaya gittim. Hep referans noktası vererek ilerleyeceğim. Burada tam betonarmeye yakın olması için ben yine bir işaretleme yapmıştım. Onu kullanıyorum. Aynı işlem simetriğinde bu tarafta da var.
Şimdi şöyle bir modele bakalım. Böyle bir yerleşim oldu. Bir de şu aksta kaldı. Onun da yerini hemen ayarlayıp yapalım. Şurada işaretli bir yer görüyoruz. Bu şekilde bir atama gerçekleştirmiş oldum. Şurada sadece şunun yeriyle oynayacağım ve üst kata alacağım, santimetre olarak yapacağım. Tonal bir çatı girecektim dediğim gibi. Şimdi hemen çelik giriş komutuna geliyorum. IP300'e devam edeceğim. Sadece ayarlarına girip eğrilik kısmından santimetreye dönelim. Bunun mimarideki eğrilik oranı 805'ti. Düşeyde bir eğrilik verdim. Tamam dedim. İster plan ister perspektiften ilerleyebilirsiniz. Ben perspektiften çelik düğüm noktasını yakalayıp diğer düğüm noktasına hızlıca bir veri girişi gerçekleştirmek istiyorum. Hemen perspektif ekranında büyüttüm. Burada unuttuğum iki tane nokta vardı. Orta akslardaki kolonların boyları daha farklı. Hemen o müdahaleyi gerçekleştirelim. Aynı konum X dedim. Aynı konum X dedim. Bunlar 465 santimetre boyundaydılar. Bu şekilde bir yerleşim yaptım. Zaten çakışta da gördüğünüz gibi sadece birleşimlere burada yer bırakabilmek için kirişi bir miktar aşağıya alacağım kotundan. 50 olarak girdim. Şimdi burada birkaç modelleme kolaylığından hani bahsetmem gerekiyor. Ben bunu parçalı bir şekilde klonlayacağım için bölmem lazım. Böl komutuna geldim. Burada bölme noktası olarak eleman seç var. Kolonu seçtim. Gördüğünüz gibi buradan bölme işlemini yaptı. Aynı işlemi devam ettirebilmek için yine böl komutuna girdim. Eleman seç dedi. Onu da yaptım. Bu şekilde tasarımı ilk aşamasını gerçekleştirmiş oldum. Şimdi burada birleşimlerden hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Bu eksene birleşimden. Riskleştirilmiş olmayan 4 balonlu birleşim örneğin kullanmak için önce kolonu sonra kirişi seçtim. Burada daha önceden hazırlanmış kenar kolon birleşimi var. Örneğin bu şekilde işte alan evası, kalınlık, genişlik gibi parametrelere müdahale edilmiş. Balonlar, yatay ve düşey yerleşimdeki mesafeleri, balon çapı sınıfı gibi detaylar mevcut. Berkitme levhası, gerekiyorsa ilave levhalar, kaynaklar ve tasarım girdileri, yani malzemeyi seçtim. Tasarım raporuna tıkladım. Açılan pencerede birleşime ait detayları burada görebiliyoruz. İşte geometri kontrolleri, dayanım kontrolleri. Aşağıda henüz hiç analiz yapmadığım için kombinasyon ve iç kuvvet değerleri boş. Şu an mevcuttaki eee, kapasiteyi görmüş oluyorum aslında sadece. Bir kez analiz yaptıktan sonra en elverişsiz kombinasyon ve o kombinasyonla beraber de eee, dayanım oranlarını görebileceğiz. Böyle ortak olan için farklı bir işlem gerçekleştirmiştik. Şimdi birinde böyle farklı şeyleri de kullanabilirsiniz bu arada. Birden fazla hani dayanım optimize edilerek yapılmış denemeler var. Sık kullananlara ekleyip bunların girişlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben bu kirişlerin tamamını hızlıca klonlayacağım tekrar. Bu sefer kolon üst düğüm noktalarını kullanarak.
Bu şekilde hızlıca yerleşimi yaptım. Şimdi zayıf eksen için bir de yine hani tutululuğu sağlamaksa hedefim taşıyıcı sisteme doğru girebilmek adına hani müdahale ediyorum. Hemen bu hatta da tabii dikkat edilecek husus ben kiriş menüsündeki eğriliği sıfırlamadım. Yan taraftaki gireceğim kirişler düz olacaklar. Sıfır dedim. Bunu yapmak için kiriş menüsündeyken eğrilik sekmesine geldim. Bunu sıfır olarak değiştirdim. Tamamını seçtim. Şimdi bu şekilde veri girişini yaptım ama tabii şu çelik olmayacak kısımları betonarmenin içinden hemen sileceğim. Zaten ekranda net bir şekilde görünüyorlar. Bu şekilde ana hatları çıkartmış oldum. Şimdi bunun bir sonraki kademesi şu. Özellikle hani göstermek istediğim. Tam ortadan tek çaprazda tüm yapı boyunca bağlayacağım ki stabiliteyi çatının beraber hareket etmesini sağlamak amacım. Birinin üzerindeyken obje üzerine özellik kalama noktası oluştur dedim. Üç seçeneğini kullandım. Başlangıç, bitiş ve tam ortadan atsın diye uzaklıklar sıfır. Tamam dedim. Hemen arkadaki için de aynısını yapacağım. Böyle birkaç tanesi için hani aynısını yapalım. Hızlıca bu modellemenin de nasıl olduğunu çünkü göstermek istiyorum. Şimdi burada geldim. Tek çapraz komutuna girdim. Kesit, daire kesit seçili. Bu düğüm noktasını çok kolay seçebiliyorum zaten. Böyle bir atama yaptım. Hani yapının tamamına şimdilik girmeyeceğim, zaman kaybetmemek adına bitmiş halini göstereceğim. Her ikisini seçtim. Bu düğüm noktasına, klonla komutuna gittim. Bu düğüm noktasını aldım. Bir sonrakini aldım. Bunlar obje üzeri özel yakalama noktalarını kullandığım için hızlıca halloldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de bu açıklıklara baktığımız zaman çapraz girmemizde de fayda var. Bir yatay çapraz girmemiz lazım. Hemen onu da deneyelim istiyorum. Şu açıklıklar oldukça hani geniş. Önce ilk sonra ikinci kez seçtim. Çelik çapraz sayısını 2 dedim. 3 de olabilir. Hani gerekli noktada dayanım oranlarına bakarak bunu söyleyebileceğiz. Bu şekilde genel bir yerleşim yapmak gerekiyor. Burada siz genel olarak sistematik bir yapım olduğu için her iki doğrultuda da kolonların ve perdelerin üzerine çelik kolonlarımı atabildim. Yani şunu kastediyorum. Betonarme perde ve kolonların üzerine çelik kolonlarımı attım. Sistematik bir şekilde her iki doğrultuda da çok bağlantılılığı sağladım. Sonra çelik kirişleri yerleştirdim. Tonoz bir hatta diğerinde de çatıda rigidliği sağlayabilmek adına tek çapraz komutuyla tam kirişlerin orta noktasından, açıklığınız fazla ise 1/3 ve 2'lik kısımlarından yani ikişer tane her bir açıklıktan geçmekte de fayda var. Yapılabilir yapı boyunca. Sonrasında yine açıklık değerinin yüksek olduğu birkaç kısımda veya bir dolu bir boş geçerek ya da bir dolu iki boş geçerek çatıdaki bu hücreler içerisine yatay çapraz girerek sistemin rigid davranmasını yatay doğrultuda da hedefledim. Birleşim olarak da işte güçlü eksende bu alın levhalı dört balonlu birleşimi kullandım. Zayıf eksene örnek hani yine verelim. Önce şunun bir berkitmesini kaldıralım. Çok pardon, yanlışlıkla yatayı kaldırdım. Hemen şunu da bu şekilde bir seçim yap. Tek kaymalı evalıyı tercih edecek olursam da önce kolonu sonra kirişi seçtim. Bu şekilde birleşimi elde ettim. Bu birleşim tipi aynı zamanda ucunda bağlı olduğu kirişin kapasitesi kadar. Çünkü bu mafsallı bir birleşim olduğu için kirişin kapasitesi kadar bir dayanıma sahip olması bizim için yeterli. Tabii ki siz
Analiz sonrası bu kesitte, yani kirişinizin kesiti değişmezse bu birleşimle yine de dayanım oranlarını kontrol edip devam edebilirsiniz. Çoğunlukla %99 bu yeterli gelecektir. Gerekli durumda daha ekonomik olmasını isterseniz de ve kalınlığını, işte balon çapını, hangisi yeterli olacak haldeyse bir tık düşürmenize de olanak var. Aklınızda olsun. Tamam dedim. Bu şekilde modellemeyi hızlıca birleşim modellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten çaprazların birleşimleri otomatik bir şekilde geliyordu, ama tabii şunu da göstermemde fayda var. Şimdi kodluğunu da biraz ayarlayayım. Buradaki hani çapraz birleşimlerini ve şunu beraber kullanmak isterseniz önce kodunu birazcık almam gerekecek. Bir deneyelim. 106 yaparsak bizim için. Tamam. Biraz daha ince bir ayar yapmaya çalışıyorum. Bu iki birleşimi sileyim. Üçünü bağlayacak tek bir çapraz birleşimi kullanmaya çalışacağım. Ve tabii hiza olarak kodların aynı olması önemli. Ben şu an tam ayarlayamadım. Birleşim biraz daha zorlu olacak. Aynen. Onu da şimdi hemen düzeltmeye çalışalım. Yani bu şekilde yerlerini ayarlayarak da müdahalelerde bulunabilirsiniz. Veya ayrı ayrı da, bu arada yani yine yukarıda bırakıp ayrıca da bağlayabilirsiniz. Çapraz uç birleşimi ile. Burada şeyleri gösterdim. Hani zayıf eksen ve güçlü eksende birleşimleri, bir tane de kolon ayağı girelim. H tipi profillerde zaten doğrudan kolon temel birleşimini kullanmakta fayda var. Bildiğiniz gibi zaten bunun biz tasarımını yapıyoruz, bu birleşimi. Bu şekilde moment aktaracak bir birleşim yaptım. Tasarım raporuna girdiğimde yine geometri kontrolleriyle başlar, dayanım kontrolleriyle devam eder. Dediğim gibi henüz hiç analiz yapmadığım için kombinasyon ve ona ait iç kuvvetler boş. Analiz yaptıktan sonra burası değişecek. Bu şekilde tabii birleşimi biraz modifiye etmem gerekiyordu. Perde kalınlığı vesaire uygun hale getirmem gerekiyor. Yani birleşimleri ham haliyle kullanmayın, mutlaka geometrik olarak da buraya oturması lazım. İşte örnek olarak onu da. Bu şekilde müdahalelerde bulunabilirsiniz. Birleşim tarafı da hani bu şekildeydi. Bunun bir de bitmiş halini açayım. Alternatif tasarımı açalım. Biraz da büyüteyim, hatta şöyle ışık ve kaplamaları bir kaldırayım, görelim. Az önce hani, tam ortadan tutup tüm yapı boyu tek çapraz komutuyla geçmekten kastım şuydu. Gördüğünüz gibi yerleşimi sağladım. Sonrasında açıklığı biraz daha geniş olan taraflarda yatay çaprazda kullandım. Ki yapı, şöyle bu taraftan da bakalım, olabildiğince çatı tarafı da diyafram hareketini sağlayabilsin. Aşıkları boylu boyunca atabildim. Burada aşık birleşimlerine bakalım dilerseniz. Şu şekilde, hatta aşıkları da tüm kesişimlerden bölelim. Burada hani az önce kutu boru profilde çok uygun da değildi. Burada U tipi aşıklar kullanıyorum. Herhangi bir aşık yetersizliği yaşamanız halinde zayıf eksenden kaynaklı veya ekonomi sağlamak istediğiniz durumda gergi çubuğu tanımlayarak ilgili katta tanımlamanız gerekiyor. Bu arada çelik elemanlar en son kattaydı. Şimdi ona geçtim. İşte örnek veriyorum, böyle açıklığı geniş olanlarda çift, diğerlerinde tek şeklinde gergi çubuğu tanımladığınız zaman 11 versiyonu itibariyle artık hani zayıf eksendeki moment diyagramına da etkisini görmektesiniz. Daha önceki versiyonlarda aşıkların zayıf eksende tutulu boyunu değiştiriyordu ama momente bir etkisi
bir katkısı mevcut değildi. Artık Momentive katkısı var. Bu hani yine sizin yapınızın geometrisine ve yük bilgisine, yük durumuna göre değişmekle beraber %1 ile %5, %8 bantları aralığında aşık kesitinin optimize ekonomik tasarımda size katkı sağlayabilir uygun şekilde kullanıldığı zaman. Tonos şekline uygun da aşı kaplaması doğrudan bu şekilde girişle sağlanmış oldu. Şimdi bunun analiz tarafına baktığımızda dediğim gibi yine aynı kural geçerli. Önce çelik tasarımı tamamlıyoruz. Tüm elemanları yeterli hale getirip çelik taşıcı sisteme uygun R ve D'yi seçtikten sonra. Sonrasında modeli farklı kaydediyoruz. Betonarmeye uygun seçim yapıyoruz. Çelik elemanlara hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Betonarme elemanlarının tasarımını tamamlıyoruz. Betonarmenin R katsayısı çeliğe göre daha düşükse, yani örneğin çelik 8, betonarme 7 ise zaten hiçbir problem yok. Betonarme model, betonarmeye uygun R seçimi yaptığınız modelden betonarme raporları, çelik için yaptığınız modelden de çelik elemanlara ait raporları alıp birleştirebilirsiniz. Buna ek olarak hani çizimlere şöyle bir hızlıca bakacak olursak, betonarme çizimler zaten aynı. Hani, o yüzden uzun uzun üzerinden geçmeyeceğim. Çelik çizimler benzer şekilde bildiğiniz gibi. Şimdi ben burada tüm birleşimleri girmediğim için çizimler temiz çıkmayacak. Tüm birleşimlerin girilmiş ve şeylerin tamamlanmış olması gerekiyor. Class check, çakışma kontrollerinin tamamlanması gerekiyor. Sonrasında çizim alanına tam temiz bir çizim çıkacaktır. Tabii ki bu haliyle de şimdi örneğin tekil eleman çizimi alalım. Çizimleri elde edebilirsiniz. İşte levhaların, birleşim girdiğimiz bazı levhaların çizimlerini görmektesiniz. Bu şekilde genel konstrüksiyon çizimleri, tekil ve montajlarla tamamını görebiliyorsunuz. Raporlar kısmına geçtiğimde ise metraj tarafında detaylı çelik metrajı ve yine betonarme metrajı da alıp yapının beraber hem analiz tasarım raporlarını birleştirdiniz, hem metrajlarını hem betonarme hem çelik çizimlerini aldınız. Tek bir modelde aynı mantıkta tüm işlemleri yürütebileceksiniz. Burada hani montaja baktığım zaman tekil eleman, montaj, detaylı montaj gibi mesela şeyleri, bir poz numarası üzerinde bundan kaç tane var, hangi parçalar, kesit malzeme var gibi tüm detaylarını görebilirsiniz. Bulon listesi, somon listesi, pul listesi gibi detayları görebilirsiniz. Tekil eleman profil listesi, işte veya betonarme metrajını almak istersek de betonarmeye ait metrajları da bu şekilde kalıp metrajı, beton metrajı ve donatı metrajı şeklinde elde edebiliyorsunuz. Bunları Excel dosyası olarak şurada yine 11 versiyonu özelliklerinden indicate altından çıkar export'ta Excel olarak dışarıya aktarım mümkün. Metrajları dışarıya Excel'e aldıktan sonra dilerseniz maliyet hesaplarınızda birim maliyet değerlerine girerek hızlıca yapabilirsiniz. Excel'e ilgili başlıkları sayfa sayfa açar. Yani bulanları ayrı, tekil elemanları, tekil levhaları ayrı açar. Böylece ya da beton tarafında işte kalıp, beton, donatı vesaire gibi maliyet hesabını da hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.